Gökyüzü uçsuz bucaksız, toprak altında saklı hikayelerle dolu. Ancak bazen sınırlar arasında var olan gizli dünyalara dalmak, askeri maceraların kapılarını aralamak isteyen bazı insanlar bu yolu seçiyor. Riskin, belirsizliğin ve adrenalinin bir araya getirildiği bir arena. Bugün sizlerle İsrail'in Filistin krizinde neden paralı asker tercih etmediğini ve dünyadaki diğer örnekleri değerlendireceğiz. İçeriye geçmeden önce sizlerden bir ricamız var. Bu süreçte en doğru ve kaliteli bilgiyi aktarmak için çok çalışıyoruz. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı istiyoruz. Ben Sinan Bakioğlu. Hazırsanız başlayalım. Yunan şehir devletlerinde, özellikle Atina ve Sparta gibi büyük güçlerde, devletin kendi vatandaşları dışında askerlere ihtiyaç duyulduğu dönemlerde paralı askerler ortaya çıktı. Bu askerler genellikle zengin soylular veya savaşta yer bulamamış diğer bireylerden oluşuyordu. Antik Yunan'da özellikle Yunan-Pers savaşları ve Peloponezya savaşları dönemlerinde paralı askerlerin varlığı belirginleşti. Antik Roma döneminde de paralı askerlik geleneği devam etti. Roma İmparatorluğu'nun genişlemesi sırasında imparatorluk sınırları dışında çeşitli bölgelerde görev yapan paralı asker birlikleri görüldü. Bu dönemlerdeki paralı askerler genellikle kendi silahlarını ve zırhlarını temin ediyorlardı ve belirli bir süre için hizmet etme taahhüdünde bulunuyorlardı. İtalyanca'da condottieri sözleşme karşılığı anlaşılan anlamına gelmektedir. Günümüzde paralı asker komutanına karşılık geliyor. Machiavelli bu dönemi şöyle özetler. 15. yüzyılda hiçbir şehir devleti kendi silahlı kuvvetine sahip değildi. Bu yüzden İtalya daha küçük prensliklerin veya topraksız orduların egemenliği altındaydı. Prensler sadece mülk edinmek için silaha başvururken topraksız ordular da başka bir sanat sahibi olmadıklarından ganimet ve şöhret için savaşıyorlardı. Cesare Borgia'yı ünlü condottieri olarak örnek gösterebiliriz. Papa 6. Alexander'ın gayrimeşru oğluydu ve Borgia hanedanı üyesiydi. Babasının gücünü kullandı. İtalya'da paralı askerleri sayesinde papalığa bağlı bir devlet kurdu ama yeni bir papayı kabul ettiremediği için başarısızdı. Paralı askerlik müessesesi Orta Doğu'da da son 10 yılda yoğunlaşan bir olgu olarak karşımızda duruyor. Devletler paralı askerleri güçlerini yansıtmak ve çıkarlarını gerçekleştirmek için kullanılmasını tercih edebiliyor. Sınırlarının ötesindeki savaş misyonları için çok sayıda paralı asker kullanılıyor. Paralı askerler onları konuşlandıranlara kendi sınırların ötesindeki savaşı yönetmeleri için bir araç ve resmi kayıplarını azaltırken başka bir güç projeksiyonu imkanı tanıyor. Halihazırda İran'ın Suriye'deki mevzilerine karşı mücadele veren İsrail'in şu ana kadar paralı askerlerle doğrudan bir teması yok. Zaman zaman bu milislerin olduğu bölgelere atış yapılıyor veya Mossad bu milis şeflerini avlamak için operasyon düzenleyebiliyor. Bununla birlikte hem rakiplerinin hem de ortaklarının gösterdiği gibi paralı askerlere başvurulması stratejik ortamda giderek daha fazla yer alabilir. Ancak vekillerin ve paralı askerlerin kullanımının altında yatan mantık aynıdır. Askeri ve siyasi maliyetleri sınırlamak, müdahale eden ülke için kayıp sayısını azaltmak ve gerilimin tırmanma potansiyelini azaltmak. Tabii paralı askerlik demişken bir ülkeye özellikle odaklanmamız gerekiyor. O yapı özellikle dünyadaki her kriz noktasında boy gösteriyor. Libya, Suriye, Irak ve Afrika kıtası. Özellikle de Sahra Altı Afrika'da etkinler. Wagner'dan bahsediyorum. Bir Rus paralı asker ordusu kurmaya yönelik ilk girişim 2013 yılında özel bir girişim olan Slav Kolordusu biçiminde gerçekleşti. Bu yapı Suriye'deki enerji tesislerini korumak ve üretim operasyonlarını gerçekleştirebilmek için oluşturulmuştu. Bünyesinde eli silahlı milisler ve tesislerde çalışacak mühendis ve operatörler için yakın koruma birimleri vardı. Yapıdan ayrılanlardan bazıları daha sonra Wagner bünyesinde kullanıldı. Wagner'i ilk kez 2014 yılında Ukrayna'da gördük. O günlerde Rusya yanlısı ayrılıkçılarla savaştıkları anlar ve bazı askeri sevkiyat görüntüleri basına servis edilmişti. Daha sonra Suriye'de de görüldüler. 2015 yılında Suriye'deki ilk faaliyetleri raporlandı. Rusya Suriye iç savaşına dahil oldu. Ancak sahaya gönderdikleri askerler düzenli kara savaşı kabiliyetinden yoksundu. Bu yüzden Wagner unsurları ön plana çıktı. Ayrıca Rusya'nın bölgede yer alması burada farklı amaç altında olan İran'ı da rahatsız ediyordu. Suriye'deki Rus askeri gücü Moskova'nın ağır kayıplarının Suriye müdahalesine yönelik iç eleştirilerinden olabileceği endişesi de taşıdı. Rus kuvvetleri iç savaşta yıpranmış olan Suriye ordusuna veya otoritelerini kabul etmeyen İranlılara güvenmek konusunda da ikilem içindeydi. Bu durumda Wagner devreye girdi. Wagner'in devletle resmi olarak bir irtibatı yoktu. Wagner'li birisinin işleyeceği bir suç, yapacağı aşırı bir eylem, bir yeri patlatması veya birine işkence yapması Rusya Federasyonu'nu zor durumda bırakamazdı. Çünkü devlet makamları Wagner'i tanımıyor ve onların yaptıkları Rusya devletine sorumluluk yüklemez diyordu.
Wagner ve yapısını biraz detaylandıralım. Genel merkezleri St. Petersburg'da. İki kurucusu 2023 yılının Ağustos ayındaki bir uçak kazasında öldü. Prigojin ve Utkin liderliklerinde kuruldu ve dünyanın farklı noktalarındaki çatışma sahalarında boy gösterdiler. Wagner, Rusya'nın eskalasyon yönetimi stratejisinin yanı sıra düşmanlar ve müttefiklerle ilişkilerinin şekillenmesinde de kritik öneme sahip. Kremlin'e göre Wagner ve mensupları vatansever gönüllüler. Yapılanmalar Rusya'nın anayasal düzeninin dışında kalan ve açık deniz noktalarında yer alan limanlarda kayıtlı olabiliyor. Wagner grubunu da günümüzde çokça dillendirilen hibrit savaş unsurlarından biri olarak görebiliriz. Bu terim Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un 2013 yılında Rusya Askeri Bilimler Akademisi'nde yaptığı seri konuşmaların içinde geçiyordu. Sonrasında Rusya'nın Ukrayna konusunda ve ABD ile ilişkiler konusunda daha şahin bir pozisyona geçtiğini hatırlamalıyız. Geçmişte Rusya'nın NATO'ya üyeliği söz konusuyken günümüzde Rusya ve NATO yan yana gelmesi oldukça zor olan iki aktör. Yasal boşluklar Rus milislerinin paralı askerlik faaliyetlerine karşı ulusal ve uluslararası yasakları ortadan kaldırmasına izin veriyor. Rus vatandaşlar Rusya yasalarına göre paralı askerlik faaliyetlerinden men edilmiş durumdadır. Ancak Putin'in yetkilendirme yaptığı devlet işletmeleri kapsamında bazı kurumların operasyonel serbestiyeti var. Bu operasyonlar için özel birlik görevlendirmeleri yapılmasına izin veriliyor. Hükümet ve devlet işletmeleriyle yapılan özel sözleşmelerle Wagner milisleri Rus ordusuyla ortak bir ekip olarak faaliyet gösterebiliyor. Bunu örneklendirelim. 2023 yılının Haziran ayında Savunma Bakanı Shoigu ve Gerasimov'u koltuğundan etmek için Prigojin liderliğindeki Wagner ayaklanmıştı. Sonrasında Wagner'in kuvveti bir miktar törpülenmiş olsa da milisler ve Rusya Savunma Bakanlığı arasında sözleşme yapıldı. Alt ve orta kademe Wagner mensupları sicilleri de göz önüne alınarak Rusya ile anlaşma imzaladı. Öncelikle Sovyetler sonrası yaşanan küçülme orduyu da etkilemişti. Deneyimli özel kuvvetler mensupları devlet destekli işletmelerin özel güvenliklerinde sorumlu olarak bu süreç başlamıştı. Paralı askerlik yaklaşımını İsrail açısından değerlendirelim. İsrail 7 Ekim'de başlayan Aksa Tufanı operasyonundan sonra savaş durumu ilan etti ve yedekleri başta olmak üzere toplumun büyük kısmını asker alacağını ilan etti. Bunun üzerine dünyanın farklı yerinde ikamet eden İsrail vatandaşları başta olmak üzere İsrail topraklarındaki vatandaşlar da asker alım ofislerine gelerek silah altına alınmaya başlandı. İsrail'de kadınlar ve erkekler için zorunlu askerlik uygulaması var. Bu yüzden İsrailli kadınlar da savaş durumu sürerken orduya kayıt oluyor. Her savaş taraflar içinde çatışma karşıtı bir grubu oluşturur ya da var olanı konsolide eder. İsrail için de bu durum geçerli. Yaklaşık 100.000 kişinin seferberlik çağrısından kaçtığı bildirildi. Ayrıca İsrail'in de refah toplumu olduğunu unutmamalıyız. Refahı yüksek kimseler sonucu belirsiz olabilecek bir savaş için çatışmamayı tercih edebilir. İsrail içinde de tüm nüfusun Siyonist olmadığını unutmamalıyız. Devlet içinde de toplum içinde de İsrail hükümetinin politikalarına karşı çıkan gruplar mevcut. Rehine aileleri ve muhalefet destekçileri belirli aralıklarla sokağa çıkarak hükümet üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Ayrıca İsrail'de devlet mekanizması ve toplum Musevilik üzerinden şekilleniyor. Vatandaş olmayan kimselerin İsrail'in menfaati için silah kuşanmayacağı görüşü ön planda. Çünkü Musevilik veya Yahudilik sadece dini inanç değil, aynı zamanda bir etnisiteyi de tanımlıyor. Bu yüzden İsrail vatandaşı veya Musevi olmayan kişileri silah altına alma ihtimaline sıcak bakılmıyor. Paralı askerlik uygulamaları günümüzde değişim geçirdi. ABD'li Blackwater, Irak'taki skandallardan sonra defalarca kimlik ve isim değiştirdi. Güncel ismi Constellis. 2007 yılında Bağdat'ta 17 sivil vahşice katledilmişti. Görüntüler dünya kamuoyuna servis edildi ve ABD başta olmak üzere Batı dünyasına infiale sebep oldu. Dışişleri Bakanlığı güvenlik sorumlusu Griffin istifa etmişti. ABD Senatosu'na sunulan raporda bakanlığın Blackwater üzerindeki denetim ve kontrolü yetersiz bulundu. Bu oluşum günümüzde faaliyet gösterse bile imaj değişimi yüzünden pek yakından takip edilemiyor. Ayrıca grup içi katı uygulamalar ve küresel kamuoyunun ilgisinin azalması farklı askeri yapılara faaliyet serbestliği de tanıyor diyebiliriz. Blackwater 1997'de eski bir ABD Deniz Komandosu Eric Prince tarafından kuruldu. Irak'taki önemli ABD'li yetkililer ve vatandaşları korumakla görevlendirildi. Prince ve Blackwater 2010'da Birleşik Arap Emirlikleri ile olası isyanlara karşı iç güvenliği sağlamak konusunda sözleşme imzalamıştı. Her milletten emekli istihbarat ve askeri personeller bu şirkette istihdam edildi. Blackwater 2021 yılında Afganistan'dan sivilleri de tahliye etmişti. Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden sonra ülkede dışarıya yönelik hızlı bir göç dalgası yaşandı. Editör yorumuyla devam edelim. Yabancı paralı askerlerin çatışma bölgelerindeki varlığı ev sahibi ülke ya da çatışmanın tarafı olmamasına rağmen İsrail ile hasım ülkeleri arasında bir krize sebep olabilir. İsrail'in paralı askerlere yönelik bir saldırısı muhtemelen düşmanın düzenli kuvvetlerine yönelik bir saldırıyla aynı etki oluşturmayabilir. Ancak bu tür bir saldırının siyasi maliyeti de daha düşük olacaktır ve krizin şiddetlenmesi ihtimali daha düşük olacaktır.
Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Gökyüzü uçsuz bucaksız, toprak altında saklı hikayelerle dolu. Ancak bazen sınırlar arasında var olan gizli dünyalara dalmak, askeri maceraların kapılarını aralamak isteyen bazı insanlar bu yolu seçiyor. Riskin, belirsizliğin ve adrenalinin bir araya getirildiği bir arena.